Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim, keyfim yerinde, her şey yolunda çok şükür. Bugün normalde açılım yapmayacaktım. Ancak öyle güzel, öyle pozitif bir enerjiyle doluyum ki bunu sevgili dostlarımla da paylaşmak istedim. Yani bu enerji güzel güzel akarken beni takip eden, e, sadakatle takip eden, yorum yazan, beğenen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. İnanın benim için desteğiniz çok önemli. Ben de zaten sizler için buradayım. Bu güzel takipçilerimle bu güzel enerjimi paylaşmak istedim ve bir açılım yapmaya karar verdim. Peki nedir açılımımızın konusu? Yakın gelecek enerjilerine bakacağız. Yani yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Her anlamda, yani genel anlamda bakacağız. Bu aşkla ilgili çıkabilir, işle ilgili çıkabilir ya da genel hayatla ilgili çıkabilir. Bunu bilemiyorum arkadaşlar. Tamamen akışta bakacağım. 2 tane deste olacak. Deste seçmeli bir açılım. Akışa göre, konuya göre artık siz kendinize göre nasıl alırsanız o şekilde devam eden bir açılım olacak. 2 adet destemiz olacak dedik. İlki şöyle bir deniz kabuğu. Bu deniz kabuğu ilk deste olacak. İkinci destemiz ise bu deniz kabuğumuz olacak. Bu da ikinci deste arkadaşlar. Bir daha gösterelim. Şu şekilde. Birinci destemiz bu deniz kabuğumuz olacak. İkinci destemiz bu deniz kabuğumuz olacak arkadaşlar. Dilerseniz videoyu durdurup seçiminizi yapabilirsiniz. Siz seçiminizi yaparken ben de destelerin kartlarını oluşturacağım. Evet, beni dinleyen sevgili takipçilerime evrenden akan en doğru, en net mesajları, sistemden akan, evrenden akan en doğru, en net mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Bakalım neler çıkacak, ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. İnanın ben de sizinle videoyu çektikten sonra kendime bir deste seçip sizlerle beraber ben de kendim için dinliyorum. Bunu belirtmek istedim. Evet. Şöyle birinci deste için şu şekilde, şu tarafa da ikinci deste için oluşturalım bakalım. Bu arada tütsümü de yakmayı unutmuşum ama olsun, neyse. Bugün de böyle olsun. Tütsümü koymuştum. Ama yakmayı unuttum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Hiç problem değil. Burada biz bizeyiz nasıl olsa arkadaşlar. Samimi bir ortamda. Öyle değil mi? Evet. Destelerimizi oluşturalım. Bakalım yakın gelecekte bizleri neler bekliyor? Ne tür enerjiler bekliyor? Aşk hayatı olabilir dediğim gibi. İş hayatı olabilir. Genel anlamda bir bakım yapacağız. Bana da bu enerji boşuna akmamıştır diye düşünüyorum. Demek ki duymanız gereken bir takım şeyler var arkadaşlar. Bugün benden. Muhteşem bir yaz gecesinden kuş sesleri eşliğinde bu güzel açılımımızı yapacağız. Bakalım çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Her zaman gerçi keyifli oluyor benim için ama bugün nedense böyle ayrı bir güzellik hissediyorum. Acaba kolektifin enerjisi mi akıyor bana? O da olabilir. Bakacağız bakalım. En doğru, en net mesajları kartlardan almaya niyet ediyorum. Evet. Bu kart da gelmek istedi. Normalde buraya 3 kart alacaktım. Tamam, 4 tane alalım. Madem öyle. Çünkü oraya kadar geldi, bırakmak istemedim arkadaşlar.
vardır onun da bir nedeni diye düşünüyorum. Evet. Beni de al, beni de al der gibi fırladı böyle desteden. Hadi şimdi nasıl geri koyalım bu kartı, değil mi? Yok, çok karıştırmadan almak istemiyorum. Hemen döndü. Evet, şimdi açılımın sonunda da yine geçen günkü gibi şu küçük kitapçıktan mesajlar alacağız. Onu şöyle koyalım. Bunu, evet. Bir, iki, şöyle. O da gelmek istedi nedense. Demek ki bakın boşuna hissetmemişim. Kartlar da hep gelmek istiyor bugün. Demek ki bize mesajı var gerçekten kartların. Birer tane de Rumi çekelim. Onu da en son açalım. Şu kart çekme işini bitirelim. Çünkü açılım sırasında tamamen açılıma odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane Rumi buraya ve bir tane de Rumi buraya bu deste için seçiyorum. Evet, kartlarımız hazır. Şimdi arkadaşlar şu birinci destemiz dedik. Bu da ikinci destemiz dedik. Arkadaşlar eğer bu deniz kabuğunu seçtiyseniz bu deniz kabuğunu hemen açılımınıza geçiyorum ilk desteyle. İkinci desteği şöyle kaldıralım. Kenara bir koyalım bakalım. Evet. Rumi'yi de şöyle koyalım. Bunu en son açacağız. Şöyle aşağıdan başlıyorum kartlarınızı açmaya. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım yakın gelecekte neler bekliyormuş bir bakalım. Oo, çok güzel. Kartlar görünüyor mu? Evet, görünüyor. Hatta biraz daha şöyle bir tık daha yukarı çekebiliriz. Evet, bu desteği seçen, bu deniz kabuğunu seçen sevgili arkadaşlarımın açılımına başlıyoruz. Hazır mısınız? Çok önemli şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Toplanın. Bir kahvemden bir yudum alayım. Keyif yudumu. Evet arkadaşlar. Bu deste için ardınızda bıraktığınız bitmeyen bir mesele var. Bu desteği seçen arkadaşlarımın şu anda gündeminde. Yani bu gündemdeki geleceğe bakıyoruz ama bu söylediğim şey tamamen gündemdeki bir mevzu. Şu anda bitmemiş, henüz bitmemiş bir mesele var. Bu aşkla ilgili olabilir, tabii ki işle ilgili olabilir. Yani genel anlamda siz lütfen kendinize göre alın. Benim anlattıklarımı kendi hayatınızdaki olaylara göre alın arkadaşlar. Ama burada bitmeyen bir mesele var. Yani ya bitmemiş ya da bitememiş. Ya da bitmiş, siz bitirememişsiniz. Yani olay bitmiş olsa bile etkisiz hala sizin üzerinizde. 10 rakamıyla geliyor bu arada arkadaşlar. Kartı da gösterelim hatta şöyle. 10 rakamıyla geliyor. Burada dediğim gibi ben nedense bu olayın bitmiş bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani örnek veriyorum. Bunu eğer bir ilişki ise bu ilişki bitmiş ama etkisi hala sizde devam ediyor. Ya da bir iştir, iş yerinden çıkmışsınızdır ya da çıkarılmışsınızdır bir şekilde. Hala sizde onun o olumsuz etkisi, neden olumsuz dediğime geleceğim şimdi. Ama burada konu her neyse arkadaşlar bitmiş bir mevzunun hala kafanızda dönmesi ve sizin aslında bunu bitiremediğinizi görüyoruz. Şimdi yakın gelecekte ne olacak bununla ilgili diye baktığımızda burada şifalandırıcı ışık. Arkadaşlar o kadar güzel bir ışık geliyor ki üstünüze. Sizi bu durumun içinden çıkaracak. Bu durumu bir şekilde şifalandıracak. Tabii ki açılım ilerledikçe bunu daha iyi anlayacağız ancak
durum her ne olursa olsun ya da yolu her ne olursa olsun sizi bu durumun içinden çıkarıp şifalandıracak bir ışık geliyor üzerinize. Neden acı diyorum? Neden şu anda acı çektiğinizi düşünüyorum? Çünkü burada bir kılıç dokuzlusu var. Siz şu anda gündemde çok negatif, çok kaygılı, geceleri uyuyamayan, belki kabuslar gören bir durumda olabilirsiniz. Kafanıza takıyorsunuz, bitiremiyorsunuz, uyuyamıyorsunuz belki geceleri dediğim gibi. Bir türlü bu olayın etkisinden çıkamıyorsunuz yani. Çok enteresan. Yalnız başınıza kaldığınızda, geceleri özellikle yatağa yattığınızda burada ciddi bir sıkıntı, kalp acısı, illa aşk olmak zorunda değil. Mesela arkadaşlar dediğim gibi her şey olabilir. Konu her neyse. Ciddi bir sıkıntı ve kalp acısı görüyorum. Belki kabuslar görüyorsunuz. Yani ya da bir kabus gibi böyle üstünüze çökmüş o negatif enerji. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir durumdasınız arkadaşlar. Sanki sizi bu duruma sokan kişi bir erkek gibi görünüyor. Tabii ki herkes uymayacaktır ama cinsiyet belirtmem gerekirse sanki bir erkek tarafından bu hale getirilmiş gibisiniz. Dediğim gibi konu her ne olursa olsun aşk, iş, ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklar hiç fark etmez. Bir erkek tarafından bu hale getirilmiş gibisiniz. Ancak tabii ki hepinize uymayacaktır. Şöyle ilginç bir şey söyleyeceğim. Sanki bir erkek tarafından bu hale getirilen birinin bir kadın tarafından şifalandırılmasını görüyorum daha çok. Yani o kadının size gönderdiği o şifa enerjisi ya da size ettiği dualar ya da size bir şekilde yardımcı olacak bu kişi arkadaşlar gibi görünüyor. Dediğim gibi herkese uymayacaktır. Ancak bu illa bir kadın olmak zorunda değil. Burada gerçekten size yardımcı olacak, sizi şifalandıracak bir ışık geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir ışık geliyor. Ve siz bu karanlık gecelerde acı çekmek, bakın belki bazılarınız çok ileri boyutta kadar götürmüş olabilir işi. Depresyon, ruhsal rahatsızlıklar, psikolojik tedavi gibi durumlara bile artık getirmiş olabilir sizi bu durum. Ama dediğim gibi bu durumun içerisinden her neyse artık çıkıyorsunuz. Şifalandırıcı bir ışık sayesinde, yani bir şifa geliyor arkadaşlar size ve siz bu durumu bitiriyorsunuz. Bakın tabut kartı çıkmış. Tabut kartının burada çıkması, bu son sırada çıkması bana sizin bu durumdan, yani bu depresyon durumundan, bu melankoliden bir çıkacağınızı ve şu bitmemiş senfoni vardı ya, şu bitmeyen, bir türlü bitiremediğiniz konu vardı ya, işte bu konuyu bitireceğinizi bana anlatıyor bu üst sıra arkadaşlar, bir şifalandırıcı ışık sayesinde. Sonrasında şimdi bakın, İlk hissettiğim şeyi söyleyeceğim. Bir kupa kralı var arkadaşlar. Kupa kralı nedir? Şimdi yine burç vermek istemiyorum ama önce burçlardan gidelim. Yengeç, akrep ya da balık burçlarına mensup ya da bu burçların etkisi altında çok olan bir kişi, kadın erkek fark etmez. Burada kral çıktı değil de erkek olmak zorunda değil. Ancak burada arkadaşlar bakın, bir kupa kralı var ve bir de masumiyet var. Siz bu şifalanmadan sonra, bu bitmeyen, bir türlü bitmeyen konu her neyse, bu konuyu kafanızda bitirip şu sıkıntıdan kurtulduktan sonra burada kolektif ikiye ayıracağım. Eğer sizi bu hale getiren bir kupa kralıysa, yani dediğim gibi yengeç, akrep, balık burçlarından biri bir erkek, özür diliyorum, bir erkek ya da kadın ya da çok duygusal, İnanılmaz duygusal ancak duygularını belli etmeyen, göstermeyen, sessiz, sakin bir kişi tarafından bu hale getirildiyseniz eğer, işte bu kişinin şifalanarak tekrar hayatınıza gireceğini söylüyor kartlar. Ama eğer siz diyorsanız ki hayır, benim böyle bir unutamadığım şey bununla ilgili değil, böyle birisiyle ilgili değil diyorsanız, bakın, konu aşk ya da her ne olursa olsun, tekrar ediyorum, kafanız karışmaması açısından tekrar açıklama yapıyorum. Sizi bu sıkıntılı duruma sokan konu her ne olursa olsun,
Bu kişi eğer bir kupa kralı enerjisindeyse, yani az önce bahsettiğim gibi yengeç, akrep, balık ya da çok duygusal, sessiz, duygularını anlatamayan, ketum, böyle belli etmeyen kendini, böyle birisi tarafından bu sıkıntıya girdiyseniz, işte bu kişinin şifalanarak tekrar hayatınıza gireceğini ve sizi de aynı şekilde bu durumun sizi şifalandıracağını görüyorum. Ama siz diyorsanız ki hayır, böyle birisi tarafından bu hale getirilmedim, benim derdim başka, yani bu tarife uymuyor beni bu hale getiren kişi diyorsanız eğer, siz bitmemiş bir şeyi bitirip şifalandıracaksınız ya, burada hani bir ışık geliyor ya üstünüze, bu sizi bu sıkıntıdan çıkarıyor. İşte ondan sonra, hemen sonra burada bir kupa kralı ve masumiyet kartı. O kadar güzel, o kadar temiz, o kadar masum bir enerjideki bir insan çıkacak ki karşınıza. Bakın, bu dediğimi yazın bir kenara arkadaşlar. Ben bunu demek ki boşuna hissetmemişim. Burada gerçekten siz şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Burada beni şifalandıracak ışık acaba bu mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Siz bu kişiyle ancak şifalandıktan sonra, şu kafanızda bitmeyen konu var ya, bunu bitirip şifalandıktan sonra karşılaşabilirsiniz. Çünkü neden böyle diyorum? Bu kişi sizin hayatınıza girecek ve sizi böyle duygusal anlamda hani size iyi gelecek olan kişinin sanki böyle bir yerde oturmuş, hani size hazır ama sizin şifalanmanızı bekliyor gibi bir hali var. Bana böyle hissettirdi. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi kupa kralı, kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Karşınıza böyle birisi çıkmaya hazır gibi sanki, ama sizin şifalanmanızı bekliyor. Diğer durumda da yine sizi bu hale getirmiştir bu kişi. Bir şekilde sıkıntı yaşamışsınızdır. Bu tarif ettiğim kişi eğer bu kişi ise, o zaman sizin kendinizle ilgili, bakın, siz belki sizi bu hale bu kişinin getirdiğini düşünüyorsunuzdur, ama siz kendinizle ilgili bir sıkıntı bu. Karşı tarafla alakası yok. Her ne kadar suçlu gibi görünse de ya da ondan kaynaklı gibi görünse de, sizin kendinizle ilgili halletmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Burada. Bir şeyinizi şifalandırmanız gerekiyor. Bakın. Siz aslında bir başkası yüzünden bu durumda değilsiniz. Siz tamamen kendinizle ilgili bu durumdasınız. Yani bu tamamen sizinle ilgili. Bir şeyi hayatınızda şifalandırmanız gerekiyor. Çok açık ve net. Diğer yandan, şimdi burada karşınıza birisi çıkacak dedik ya. Ya bu geçmişten gelen ve bitmeyen kişi ya da yeni biri dedik ya arkadaşlar. Siz bu kişi karşınıza çıktığında hala daha ne kadar bitirmiş ve yani bu işi ne kadar bitirmiş olsanız da ya da şifalanmış olsanız da, sonuçta arkadaşlar böyle bir şeyin içinden çıkmış olmak sizi yormuş olmalı ki siz biraz dinlenmek, yani evet, bu kişiden etkilenecek olabilirsiniz ya da belki de çıktı karşınıza arkadaşlar bu kişi. Yani bir kısmınızın çıkmış olabilir karşınızına. Biraz dinlenmek, şunu bir artık üzerinizden tamamen atmak ya da ya acaba güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Ya belki de çok uzun süredir bir şeyin içindeydiniz, bir ilişkinin, bir işin ya da bir olayın, artık her neyse, ya da bir evliliğin, her neyse. Siz bunun yorgunluğunu hemen, tabii ki şifalanmak ve şu artık karanlıktan çıkmak var, ama hemen belki de üzerinizden atamayacaksınız ve bir dinlenmek isteyeceksiniz. Yani bir inziva sürecine kendinizi çekeceksiniz gibi görünüyor. Bu süre içerisinde de kendinizi biraz böyle yoksunluk içerisinde hissedebilirsiniz. Yani işte orada yalnızlığı tamamen hissedebilirsiniz. Ya işte benim hayatımda kimse yok. Ya da artık yeni bir iş bulamam. Maddi anlamda sıkıntı çekiyorum. Duygusal anlamda sıkıntı çekiyorum. Ya da hayatımdan bitirdim, tamam, bitti, ama onun gibisini bulamam. Ya da o iş gibisini bulamam. Her neyse, dediğim gibi siz kendinizi bu inziva sürecinde biraz yoksunlukta hissedebilirsiniz. Ancak bu inziva süreci size iyi gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani karşınıza evet bir kupa kralı çıkıyor, ancak siz dinlenmek istiyorsunuz biraz ve bu çok doğru bir tercih. Çünkü kendinizi böyle bir toparlamanız için güzel bir fırsat, ama dediğim gibi bu süreç içerisinde kendinizi biraz yoklukta,
böyle dışarıda kalmış küçük bir çocuk gibi, dışarıda soğukta kalmış küçük bir çocuk gibi hissedecek olabilirsiniz. Bu çok normal. Ama bu süreçten sonra ne olacak? Yani bu size iyi gelecek. Orası kesin. Zaten bir şifalanma var. Bu süreçten sonra ne olacak? Arkadaşlar, siz bakın şu tabut kartıyla birlikte anlamıştım zaten. Burada bir devir kapanıyor sizin için. Yani bir şey arkanıza bırakıyorsunuz. Çok önemli bir şey var burada. Yani bir şey kapanıyor, bir şey bitiyor. Büyük bir olay bitiyor burada. Bu bir boşanmak olabilir. Bu bir çok uzun süreli bir ilişkinin, çok emek verdiğiniz bir ilişkinin bitmesi olabilir. Çok emek verdiğiniz bir iş yerinden ayrılmak, haksızlığa uğramak gibi şeyler olabilir. Her şey olabilir. Burada bir şey bitiyor. Tamamen bitiyor. Yani geri dönüşsüz bir şekilde bitiyor. Dediğim gibi tekrar bu kişi kupa kralı, demin bahsettiğim kişi, eğer bu kişi ise, sıkıntı yaşadığınız kişi ise, bu kişiyle aranızdaki döngü de bitiyor. Sanki bu döngü bitip başka bir döngü açılacak gibi. Dediğim gibi kendinize göre alın. Yanı sıra arkadaşlar, şu inziva döneminden sonra kendinizi biraz kötü hissettiğiniz, biraz dışlanmış ya da yoksun hissettiğiniz, yalnız hissettiğiniz dönemin hemen ardından yeniden doğum var sizin için. Bakın muhtemelen yine bu kupa kralı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ancak sizin kafanız karışacak. Yani siz diyeceksiniz ki acaba ben neyi seçmeliyim? Neyi tercih etmeliyim? Ben bu insana güvenmeli miyim? Güvenmemeli miyim? Ya da bu duruma, bu teklife evet demeli miyim, dememeli miyim? İş teklifi mi, artık aşk teklifi mi, evlenme teklifi mi, ne olursa bunu bilemiyorum. Burada kafanızı karıştıracak bir mesele var. Yani aslında her şey sizin için çok güzel bir şekilde planlanmışken sistem tarafından karşınıza bu güzel şifalanma ve güzel insanlar, bu gibi fırsatlar çıkmışken, siz yeniden doğum fırsatını yakalamışken kafanız karışacak sizin. Belki de buradaki inzivaya kendinizi biraz fazla kaptıracaksınız. Başta yalnız gibi hissedeceksiniz ama diyeceksiniz ki ya bir dakika ya, ben bu yalnızlığa alışıyorum galiba. Hani yalnızken daha mı mutluyum acaba falan gibi böyle kendinizi kaptıracak olabilirsiniz bu inziva dönemine. Bakın burada bir kafa karışıklığı var. Yani bu konuda karşınıza iyi bir fırsat çıkıyor olmasına rağmen, sizin yeniden doğmanızı sağlayacak olmasına rağmen yine de bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız arkadaşlar burada. Ve sonra bakın arkadaşlar, dönüşüm. Dönüşüm, dönüşüm. Siz öyle bir dönüşeceksiniz ki artık hisleriniz de, yani burada kafanız karışıyor ya sizin. Artık bu kafa karışıklığı tamamen bitecek. Çünkü Azize kartı ve dönüşüm kartı geldi. Bu kafa karışıklığı tamamen bitiyor. Siz artık hislerinize güvenir duruma geliyorsunuz. Bir şey olduğu zaman birine bir şey sormanıza gerek yok. Tak diye böyle ha diyeceksiniz, ya tamam. Şundan dolayı ben şunu seçmeliyim, şunu seçmemeliyim, bu yoldan gitmeliyim. Bunu siz kendiniz biliyor olacaksınız. Belki de arkadaşlar bu sıkıntılı süreci bu yüzden yaşadınız. İşte bu yaşadığınız sıkıntılı süreç sizi Azize konumuna getirecek. Azize nedir? İçgüdülerine güvenen, gizemli olan, bilinmeyen, perdenin arkasındaki sır demektir. Siz bir sırra erişeceksiniz. Bütün bunları neden yaşadığınızı anlayacaksınız. Burada biraz evet kafa karışıklığı, sıkıntı ufak çaplı ve kısa dönemli olabilir. Ancak sonunda siz ne kadar değerli ve kıymetli bir insan olduğunuzu, sezgilerinize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu ve o sezgilerin sizi ne kadar harika yerlere götüreceğini keşfedeceksiniz. Ve bir dönüşüm var arkadaşlar. Bakın son sırada gelmesi çok güzel bunun. Yani aslında normalde bu kart hani ölüm kartı, tarottaki ölüm kartına eşdeğerdir. Ölüm kartı güzel bir karttır. Değişim, dönüşüm demektir. Yani sizi kafası karışık, ne yapacağını bilemeyen, geceleri uykusuzluk çeken, kendini çaresiz hisseden bir insandan bir Azize'ye çevirecek bu süreç işte. Yani muhteşem bir şey bu. Biraz da tabii ki spiritüel, işte ruhani şeylere merak saracak olabilirsiniz. Belki merak sardınız, araştırıyorsunuz. Belki bu konularla ilgilisiniz. Yani bu şekilde bir insanken yaşadığınız bu sıkıntılar sizi buraya getiriyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi siz bu kadar sıkıntıyı yaşadıktan sonra bu kadar masum bir şeyin karşınıza çıkmasının çok normal olmadığını düşünebilirsiniz. Bundan şüphe edebilirsiniz arkadaşlar.
Yani zaten zor bir şeyin içinden çıkıyorsunuz. Zaten ruhunuz paramparça olmuş. Haksızlığa uğradıysanız zaten bir haksızlık yaşamışsınız. Bütün bunları hak edecek ne yaptım diye sorgulamışsınız kendinize. Bakın burada sizinle ilgili bir konu var. Bu konuyu şifalandırdığınız zaman, ki bu zaten şifalandırmanız için size bir seçenek sunulacak sistem tarafından. Siz bu konuyu şifalandırdığınız zaman zaten bütün bunları geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kafa karışıklıkları da çok normal. Bu süreci sakin olarak ve akışa güvenerek geçirirseniz zaten sonunda bir azize kıvamına geliyorsunuz. Peki Rumi ne diyor size? Kılıçların dokuzlusu. Bakın 2 tane kılıç dokuzlusu geldi arkadaşlar. Burada da kılıç dokuzlusu gelmişti. Rumi de kılıç dokuzlusuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu yolda ruhlar korku ile denenir. Bakın ikisi de kılıç dokuzlusu ve Rumi diyor ki bu yolda ruhlar korku ile denenir. Siz çok korkuyorsunuz ya birini kaybetmekten ya bir şey kaybetmekten. Yani inanılmaz bir korku var burada ve bu korkunun Rumi diyor ki bu korku ile sınanıyorsun. Eğer bu sınavı geçersen ödül, dönüşüm ve azize diyor. Ve aynı zamanda kupa kralı. Çok net değil mi arkadaşlar? Yani şu an korktuğunuz, belki de dönüşmekten korkuyorsunuz. Belki bu dönüşüm sürecine direniyorsunuz. Şu an korktuğunuz her ne varsa, size bu sıkıntıyı yaşatan her ne varsa, ki ben bu desteği seçen arkadaşlarımı biraz sıkıntılı görüyorum. Ama içim kararmadı çünkü burada şifa var. Çok güzel. Azize var, şifa var. Rumi yine aynı yere dikkat çekiyor. Bakın bu korkularınızın üzerine gidin. Bu korkular sizi bir yere götürecek. Yani üzerine gidin derken bir düşünün, yoğunlaşın. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Çünkü az önce dedim ya size burada şifa, kendinizle ilgili şifalandırmanız gereken ve fark etmeniz gereken bir konu var. Sonrası kupa kralı. Dediğim gibi erkek bayan fark etmez. Sizi şifalandıracak yine bir kişi bu. Masumiyet. Yani gerçekten temiz ve saf duygularda masum bir kişi arkadaşlar. Evet, şimdi sizler için bu kitaptan tekrar göstereyim. Merak eden ve soran arkadaşlarım olmuştu. Tekrar şöyle bir göstereyim kitabı. Kitap çıktı. Küçük bir kitapçık zaten. Fatoş Ayvaz. Aşk oyunu stratejileri. Fatoş Ayvaz'ın arkadaşlar. İçinde çok güzel şeyler var. Şimdi ben size buradan rastgele bir sayfa. Şöyle Rumi ile beraber. Evet, açıyorum. Bakalım size ne mesaj veriyor. Cazibeni arttır. Mesajınız bu. Bakalım ne yazıyor. İstatistikler güzellik salonlarında vakit geçiren kadınların daha fazla seçilme şansı olduğunu söylüyor. Allah Allah. Doğuştan güzel kadın değil, bakımlı olanlar daha fazla talep görüyor. Sen ne kadar bakımlısın? Bu mesaj bayan arkadaşlarıma, beni dinleyen bayan arkadaşlarıma geldi. Diyor ki biraz daha kendine bakabilirsin. Çünkü burada bakın zaten burada bir sıkıntı var ya, hani yataklardasınız böyle, yani kartın sembolizmasından bahsediyorum. Böyle yatakları düşmüş, depresyonda, üzüntülü, belki de çok dağıttınız bu ara kendinizi. Eğer böyleyse bir toparlanın, kendinize gelin. Ya illa kuaför salonuna, güzel salona gitmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın demek istiyor yani. Kendinizle ilgilenin. Bu arada erkek dinleyicilerimin de, illa bayanlara gelmiyor bu mesaj. Erkek dinleyicilerim de kendini dağıtmış olabilir. Toparlayın arkadaşlar kendinizi. Çünkü sonunda ışık var, şifa var zaten. Doğuştan güzel olan değil, bakımlı olanlar daha fazla talep görüyor. Sen ne kadar bakımlısın diyor. Bakın yani kendinizi dağıttıysanız, böyle sıkıntıya, üzüntüye kaptırdıysanız arkadaşlar, gerçekten buradan bir çıkmanız gerekiyor. Zaten ruhsal olarak iyileşeceksiniz. Fiziksel olarak da kendinize daha iyi hissetmek için kendinize bakım yapabilir ya da daha bakımlı olabilirsiniz. Zaten bakımlısınızdır muhtemelen, yani birçok bayan ya da erkek günümüzde artık çok bakımlı, ama belki birazcık dağıtmış olabilirsiniz kendinizi. Toparlanın, kendinize gelin diyor. Evet arkadaşlar, bu desteğin açılımı bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben hemen ikinci desteğe geçiyorum. Evet, şimdi geldik ikinci destemize. Eğer bu deniz kabuğunu seçtiyseniz, aman Allah'ım, elimde durmuyor hiçbir şey bugün. İnanılmaz bir enerji var gerçekten. Eğer bu deniz kabuğunu seçtiyseniz arkadaşlar, hemen açılıma geçiyorum.
daha bir tarafları kırmadan, dökmeden açılıma geçelim. Bu desteği seçen arkadaşlarımı yakın gelecekte neler bekliyor olabilir? Şu Rumi'yi en son açacaktım. Onu şöyle koyuyorum. Evet. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, bu desteği seçen dostlar, kardeşlerim, bu desteği seçen arkadaşlarımın dişil enerjiyle ilgili bir konusu var arkadaşlar. İster kadın olun, isterseniz erkek olun. Fark etmez. Şimdi burada dişil enerjinin yükselmesiyle ilgili bir durum var. Aynı zamanda ilk desteğe gelen Azize kartı buraya da geldi. Demek ki kolektifte bakın Azize zaten dişil enerjide, yani dişil enerjiyi anlatan bir karttır. Burada yine dişil yin enerjisi geldi. Dişil enerji, alıcılık, alıcı olma meselesi. Bununla ilgili bir mesele gündeminizde ve Azize. Demek ki kolektifte, yani desteleri de ayırsak da, her ne kadar ayırsak da kolektifte dişil enerjinin yükselmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Ya da dişil enerjiyle ilgili bir durum söz konusu. Şu an genel konuşuyorum. Bakacağız detaylara. Şimdi burada sistem tarafından inanılmaz desteklenen kişilerin seçtiği deste olduğunu düşünüyorum. Bu destenin siz dişil enerjinizle, bakın dediğim gibi kadın erkek fark etmez, dişil enerjinizle yönetmeyi, kendi dişil enerjinizi yönetmeyi ya da dişil enerjinizle bir şeyleri yönetmeyi öğreniyorsunuz sanki, ya da bunu öğrenmişsiniz gibi görünüyor. Yani liderlik, ama bu böyle, bakın şimdi İmparator kartı eril enerji dolu bir kart. Yani eril kokan bir karttır. Her destede öyledir. İmparator kartı, ancak burada bana hissettirdiği şey dişil enerjiyle yönetmek. Dişil enerjiyle liderlik etmek eril enerjiye. Olması gereken, yani sağlıklı olan bir kadınsanız eğer dişil enerjinin önemini öğrenmek, ona göre hareket etmek. Dişil enerji evet pasiftir, ancak eril enerjiyi harekete geçirtir. İşte bu nasıl olur? Gerçekten enerjiyi iyi bir şekilde yönetmekle olur. Ve burada bu konuda sistemden ve kutsal ruhlardan destek aldığınızı görüyorum. Desteklendiğinizi görüyorum arkadaşlar ve bir seçim yapmaya doğru gidiyorsunuz. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarım, durumunuz her ne olursa olsun, konu her ne olursa olsun, burada sizi yol ayrımına götürecek bir mesele var. Yani siz bir yol ayrımına doğru gidiyorsunuz arkadaşlar şu anda. Bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız sanki, ya da kaldınız. Şu an öylesiniz. Şimdi bakın bu seçime, yani bu destenin konusu gerçekten bir seçim yapmak olabilir. Ağırlıklı olarak böyle görünüyor. Şimdi siz ya böyle bir yol ayrımının başında duruyorsunuz, ya da bir yol ayrımına doğru ilerliyorsunuz. Çok yakında bir yol ayrımına gelecek gibi görünüyorsunuz. Burada bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ancak bu seçimi dişil tarafınızla, dediğim gibi kadın olun erkek olun fark etmez, dişil, yani sezgilerinizle yapacaksınız gibi görünüyor. Diğer destede biraz daha dişil, yani o Azize enerjisine doğru bir yolculuk vardı, ama bu desteği seçen arkadaşlarım sanki daha Azize kıvamında. Sanki nasıl diyeyim, yani o ilk destenin gelmek üzere olduğu yere sanki gelmiş bu deste, buradan sonraki aşamayı konuşuyor gibiyiz.
biraz daha farklı. Yani aslında benzer enerji ama daha farklı. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şimdi burada siz bir yol ayrımına doğru emin adımlarla gidiyorsunuz. Siz de çok sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz. O şekilde belki siz de enerjinizi dengelemeyi, dişil enerjinizi kullanmak derken yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani onu yönetebilmeyi, onunla liderlik edebilmeyi öğrendiniz. Bu konuda zaten desteklenmiştiniz ya da destekleneceksiniz çok yakın bir gelecekte ve bir yol ayrımına doğru gidiyorsunuz ya da tam oradasınız. Şimdi devam edelim bakalım. Geçmiş yaşamlar ve para sekizlisi. Ben anladım az çok durumu. Ama tabii ki hepinize uymayacaktır. Bakın burada geçmiş yaşamlarla ilgili bir takım çalışmalar yapan arkadaşlarım olmuş olabilir. Ya da bu konuyu araştırmış, bu konu üzerinde düşünmüş arkadaşlarım olabilir. Bu desteği dinleyen. Ya da bunu yapması gereken kişiler de olabilir aranızda. Yani sizin geçmiş yaşamlarla, atalarınızla, DNA kodlarınızla, DNA'larınızla ilgili hani biliyorsunuz bu tür çalışmalar yapılıyor şimdi. Çok basit bunlara ulaşmakta aynı zamanda. İlla para vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Zaten bu tür şeylere gidip de dünyanın parasını vermeyiniz lütfen. Hani rica ediyorum bunu sizden. Kendinizle ilgili bu gibi çalışmaları tabii ki çok böyle kendi başınıza çok tehlikeli işlere girmenize gerek yok. Ancak bu aile köküdür, geçmiş yaşamlardır, şudur budur, bu gibi şeyleri tek başınıza da yani kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da kendinizi şifalandırabilirsiniz ya da çok az bir para ödeyerek bunu yapabilirsiniz. Yani gidip de böyle dünyanın parasını dökmeyiniz lütfen. Kandırılma ihtimaliniz çok yüksek çünkü. Burada geçmiş yaşamlarla ilgili çalışma yapmanız gerekiyor sanki. Yani bir şey var geçmiş yaşamınızda ya da atalarınızdan gelen. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer buna inanıyorsanız elbette. İnanmayan arkadaşlarımız da olabilir. Saygı duyuyorum. Burada gerçekten sizi belki de bu yol ayrımına sokan konu bu. Geçmiş yaşamlarınızla ilgili bir konu. Şimdi devam edelim bakalım. Asa onlusu ve değnek dörtlüsü. Yani değnek onlusu ve değnek dörtlüsü. Anladım. Şimdi arkadaşlar bakın dedim ya size bir yol ayrımına gelmişsiniz diye. Siz ya bu yol ayrımına geldiniz ya da geleceksiniz dedik. Ama o kadar yorgunsunuz ki yani siz belki de bugüne kadar hiç üzerinize vazife olmayan sorumlulukları almak zorunda kaldınız. İşte kendinize ait olmayan yükleri almak zorunda kaldınız. Bir evin işte hem kadını hem erkeği olmak gibi ya da bir ilişkide karşı tarafın da sorumluluğunu ya da görevini almak gibi. Bu gibi şeyler sizi o kadar yormuş ki bence bu noktaya da böyle gelmişsiniz. Yani demişsiniz ki dişil enerji, ben biraz dişil enerjide kalmak istiyorum. Ya ben çok yoruldum. Çok yoruldum. Ancak bu durumun sizi bir üst seviyeye ya da bir istediğiniz o mevkiye getirebileceğini, makama getirebileceğini düşünmüşsünüz. Mesela eğer bir iş için bakıyorsak bu açılıma dediğim gibi yani bu genel bir açılım. Eğer bir işten bahsediyorsak iş yerinde çok fazla sorumluluk aldığınızı fark edip bir bundan kurtulmak istemiş olabilirsiniz. Bunu fark etmişsiniz çünkü. Bir dakika ya ben üzerime vazife olmayan işleri de kendim yapıyorum. Yani bunu niye yapıyorum ki? Bunu yapmak zorunda değilim deyip bir ayılma var burada. Tamam mı? Yani bu ayılma size zaten bazı bir takım işaretler ya da bir takım olaylar sayesinde gösterilmiş şeylerle olmuş. Yani siz bir işaretler almışsınız. Sanki bir ayılmışsınız gibi. Bir şeyler olmuş ayılmışsınız. Bir dakika ya ben ne yapıyorum? Ben dişil enerjide kalmalıyım. Dişil enerji demek pasif hiçbir şey yapmayan demek değil. Ama gereksiz sorumlulukları üzerine almaz. Alma verme dengesini iyi bilir. Ama burada alma verme dengesi bozulmuş. Siz bunu yönetmeyi öğrenmişsiniz. Fakat dediğim gibi çok yorgunsunuz. Buraya da nasıl gelmişsiniz? Çok yorulmuşsunuz çünkü çok fazla sorumluluk almışsınız. Ancak arkadaşlar bakın işte zaten bu seçim de bununla ilgili olabilir. Yani bunu fark ettiğiniz için belki iş değiştirmeye karar verdiniz ama önünüzde seçenekler var. Yani olmalı mı olmamalı mı? Ya da ilişkiyle ilgili bir yol ayrımına girdiniz. Bir dakika ben artık sorumluluk almak istemiyorum çok fazla. Ben bir dişil gibi yaşamak istiyorum. Hak ettiğim değeri almak istiyorum. Verdiğim kadar almak, aldığım kadar vermek istiyorum gibi
bir karar verdiyseniz işte bu yol ayrımı onunla ilgili olabilir. Bu yorgunluklar sizi bu hale getirdiği için ve siz bir aşama atlamak ya da hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için bunu yapmanız gerektiğini fark etmişsiniz. Bu şahane bir şey arkadaşlar bu arada. Mesela işte iş yerinde bir mevki daha yukarı çıkmak istiyorsanız bir kere bunun önemini anlamışsınız. Bu yorgunluk sonrasında ya da aşkta mesela işte sevgilisinizdir, nişanlanmak istiyorsunuzdur ya da nişanlı, evlilik gibi ya da işte flört halindesinizdir ya da platoniksinizdir, işte bir ilişki başlasın istiyorsunuzdur gibi durum her neyse. Bir şeyi fark etmişsiniz gerçekten. Yani bunu fark etmişsiniz, bu az önce bahsettiğim konuyu, bu şahane bir şey. Şimdi bakın, dostlarınızdan da destek alarak aslında size güzel bir fırsat. Yani siz bunu fark edip bu seçimi yaptıktan sonra, şurada seçim yapacaksınız demiştik ya. İşte bu seçimi yaptıktan sonra sizin karşınıza gerçek bir fırsat çıkacak. Bu somut bir fırsat. Öyle hani hayal bir şey değil arkadaşlar. Bayağı bir teklif. Maddi bir teklif, iş teklifi olabilir. Aşkla ilgili ise ciddi bir teklif. Öyle hadi gel beraber olalım, sevgili olalım gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bayağı burada ciddi evlenme teklifi tarzında bir teklif gibi görünüyor bu. Yani somut bir şeyden bahsediyorum. Evet. Ve gerçekten bakın, bu bir ortaklıkla da ilgili olabilir. Siz biriyle bir ortak olmayı falan düşünüyorsanız, çünkü burada dostluk kartı çıktı ama şöyle söyleyelim. Aslında kupa ikilisi kartına eşdeğer bir kart çıktı burada. Kupa ikilisi nedir? Bakın zaten burada da ağaçlar birbirine böyle artık bir bütün olmuş gibi. Ne demektir kupa ikilisi? Çok iyi bir ortaklık. İyi bir karar. Bakın, yol ayrımına geldik gene. Yine karar verme aşaması. Yani size bir teklif gelecek ve siz bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu tatlı bir karar olacak elbette. Çünkü burada çok güzel bir uyum. Kupa ikilisi nedir? Çok iyi ortaklıklar, ilişki, anlaşılabilen, uyuşulabilen, duygusal alışverişin sağlıklı olduğu ilişkilerden bahseder kupa ikilisi bize. Burada da zaten ağaçların birbirine girişi, artık köklenmek, yani köklenebileceğiniz, güzel ortaklık kurup iyi paralar kazanabileceğiniz bir teklif olabilir. Eğer bu bir işle ilgiliyse, aşkla ilgiliyse de dediğim gibi bakın, aşk teklifi ama köklenmekle ilgili bir teklif. Evlenmek. Evlenmek daha ne olabilir ki yani? Ya da çocuk sahibi olmaya karar vermek. Köklenmek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir olmak. Bakın, şu kart çok güzel. Kupa ikilisi. Görüyor musunuz? Ağaçlar nasıl birbirine girmiş. Dalları artık yan yanalar. Yani bu şekilde çok güzel bir teklif yakın gelecekte size gelecek gibi görünüyor. Dediğim gibi kendinize göre alınız lütfen. Şimdi burada kupa dokuzlusu. Bu teklifin hemen ardından arkadaşlar, bakın şurada dişil enerjiyle ilgili uyandığınız bazı meseleler vardı ya. İşte bunu artık geliştire devam ediyorsunuz. Yakın bir gelecekte de, çünkü burada Azize kartı çıktı. Evet, Azize kartı çıktı arkadaşlar yine ve kupa dokuzlusu. Bakın, bir de sanki burada böyle bir düğün dernek var gibi, görüyor musunuz? Ya bu ya bir kutlama olabilir. Dediğim gibi iş ve ortaklıklarla ilgiliyse bir kutlama olabilir. Ya da bir gerçek anlamda bir düğün dernek olabilir. Bir şey kutlamak, bir şey sevinmek olabilir. Burada bu fark ettiğiniz bu şey gerçekten sizi çok güzel yerlere getirecek. Dediğim gibi seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Şimdi buraya bakınca daha iyi anladım. Bu seçim yapmak zorunda kalmak, bu yol ayrımına gelmek, bu teklifle ilgili işte. Burada bir teklif var. Ve siz bu teklifi sanki kabul edeceksiniz gibi görünüyor. Burada iç sezinizde artık sezgilerinize güvenme olayını daha da böyle geliştirdiğinizde kendinize yakın gelecekte. İşte burada bu teklifi belki kabul edip ya da bu teklifin içindeki hayrı görüp, evet ya, kendinizle, bak, kimseye danışmadan kendiniz karar vereceksiniz buna. Çünkü artık siz Azize kıvamındasınız ya. Dişil enerjiniz, sezgileriniz çok kuvvetli. Burada bu kararı verip gerçek anlamda bir kutlama yapacaksınız gibi görünüyor yakın gelecekte. Şimdi bakalım bir daha şöyle bir. Bakın, şimdi burada bir para sekizlisi dedik ya. Aklıma şu da geliyor şu an. Para sekizlisi ve geçmiş yaşamlar dedik. Siz belki de, eğer bunu iş için konuşuyorsak,
Çok çalışmanıza rağmen bir türlü istediğiniz şeyi elde edememiş olabilirsiniz. İstediğiniz birikimi yapamamış olabilirsiniz. İstediğiniz paraları kazanamamış olabilirsiniz. Ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz değeri ya da maddi karşılığı alamamış olabilirsiniz burada. İşte artık ya da atıyorum çok emek vermişsinizdir, çok fazla iş yapmışsınızdır ama yani bereketi yoktur paranın falan. Ya da ne yapacağınıza bir türlü karar verememişsinizdir. Biraz onu yapmışsınızdır, biraz bunu yapmışsınızdır. Bir türlü hiçbir şey olmamıştır. İşte arkadaşlar artık bunun sizin geçmiş yaşamlarınızdan gelen bir mesele olduğunu söylüyor kartlar. Yani burada sanki bir blokaj var. Sizin geçmişten getirdiğiniz, illa arkadaşlar reenkarnasyona inanmak zorunda değilsiniz ya da bu reenkarnasyonla ilgili olmak zorunda da değil. Bu hayatta da eğer buna inanmayan arkadaşlarım varsa onlar için de bir yorum yapmak istiyorum. Bu hayatta da geçmişteki bir karmanızın yüzünden bu blokajın, bu iş hayatındaki bereketsizliğin nedeni olabilir. Yani o blokaja neden olmuş olabilir. Geçmişte yaşanan bir takım konular. Ya da sizin atalarınızdan getirdiğiniz karmalar olabilir. Ya da geçmiş yaşamlarda gerçekten sizin bir karmanız olabilir bu. Kendinize göre alın lütfen. Her yorumu yapıyorum. Çok çalışıp bakın buradaki yorgunluk bunda da ilgili olabilir. Çok çalışmış, çok fazla çabalamış ama istediğini elde edememiş. Yani bir kademe yukarı çıkamamış bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada. Hak ettiğini düşünmüş ama hak ettiği şekilde olamamış. Ama bakın diyorum ya arkadaşlar çok güzel bir teklif geliyor. Bu bir aşkla ilgiliyse, konu yine işten gittik ama aşkla ilgiliyse de gerçekten karşınızdakini çok mutlu etmek istemiş olabilirsiniz. Çok çabalamış olabilirsiniz. Bir eril enerji gibi çaba mesela bir kadınsanız bir eril enerji gibi çaba göstermiş olabilirsiniz. Karşılığında da hiçbir şey alamamış olabilirsiniz. Ve şunu fark etmiş olabilirsiniz. Bir dakika ya, ben dişil enerjiye geçiyorum. Çünkü olması gereken bu. Hani dişil, bu arada eril dişil dengesini sağlayarak, yani sadece dişile geçerek de olmaz bu iş. Çok dişil enerji de çok pasif yapar sizi. Hiçbir şey yapamazsınız bu sefer. Böyle bir pısırık, pasif bir kişi olur çıkarsınız. O da değil. İkisini dengeleyerek. Ama burada demek ki sizin geçmişinizde çok fedakarlık yapmak, çok çaba harcamak, çok çalışmak varmış. Siz bundan vazgeçmişsiniz. Hatta belki de şu yol ayrımı, sizin geçmişte bu kararı bir şekilde bir şeye karar vermek zorunda bırakılmışsınız. Ya da dediğim gibi bir karar vereceksiniz ama daha çok gelecekle ilgili. Çünkü biz yakın gelecek bakıyoruz ve zaten bu kartta en sağ tarafta çıktığı için artık bunu geçmişe yoramam. Burada bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Ama bu seçimi iç sesinize güvenerek yapacaksınız. Çok çalış, yani şu istediğiniz şu mevkiye gelmek için affedersiniz de yani eşek gibi çalışmak zorunda olmadığınızı aslında anlayacaksınız. Hani çalışıyorsun. İşte bir karşılığı yok ya. Emek veriyorsun, bir karşılığı yok. Ya da aşk. Seviyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, olmuyor, onu yapıyorsun, olmuyor. Yani bunları artık bırakmanın zamanı. Bırakacaksınız bunları. Bir de zaten bunun sebebi şu da olabilir. Ya işte bu kadar emek, zaten bu emek verme olayı arkadaşlar. Çok emek verdim. Aman biraz daha dayanayım. Bu kadar emeğim var, biraz daha dayanayım. İnsanlara mahkum eden ve köle yapan en kuvvetli sebep bu işte. Emek verdim kafası. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Yani o emeği vermeyi bırakın bir yerde. Bırakın yani. Burada da öyle bakın, çok emek verdim, biraz daha sabır, çok emek verdim, biraz daha sabır diye bütün sorumluluğu almışsınız sırtınıza. Karşı tarafta demek ki bunu çok iyi biliyordu. Dediğim gibi iş olsun, aşk olsun fark etmez. Ama burada artık bir kendinize geliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Güzel. Şuradaki olay çok hoşuma gitti işte. Şu ve sonrası zaten bizim için önemli bir kısımda kartlar. Nedir? Para ası, kupa ikilisi, kupa dokuzlusu ve azize. Yani burada bir teklif çok sağlam ve burada bir kutlama var. Şimdi arkadaşlar bu arada dediğim gibi bakın işaretler alıyorsunuz ve almaya da devam edeceksiniz gibi görünüyor. Lütfen aldığınız işaretlere dikkat edin arkadaşlar. Böyle şeylere de inanıyorsanız işte sayılardır, sembollerdir,
tesadüflerdir, eş zamanlılıklardır. Bu gibi şeylere de dikkat edin lütfen. Rumi'ye bakalım. Çok güzel ya. Bakın. Kupa dokuzusu demiştim ya size, bir düğün, bir kutlama, düğün olabilir, bir ortaklığın kutlanması olabilir, fark etmez. Rumi'de de kupa dokuzusu geldi. İlk destede de böyle olmuştu. Rumi'de de kupa dokuzusu geldi. Bir kutlama kesin arkadaşlar var. Yani böyle çalgılı, çengeli, oynamalı ya da böyle bir yani böyle coşkulu bir kutlamadan bahsediyorum. Rumi ne diyor? Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Allah kalbinizde dilediğinizde size verecektir diyor. İnşallah görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, bir dileğiniz varsa, özellikle bu aralar çok fazla istediğiniz bir dileğiniz varsa, bu dileğinizin gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu teklif beklediğiniz bir teklifse kesinlikle gelecek. Bu da istediğiniz arkadaşlarım. Ve sonrasında kutlama yapılacak. Evet, Rumi de bunu onayladı. Belki çok uzun zamandır dilediğiniz bir şeydi. Bu olacak. Bir de şu dikkatimi çekti şu anda. Bakın dedim ya, deminden beri kutlama diyorum. Kupa dokuzusu. Burada yine kupa dokuzusu. Yani aslında kutlama derken, şimdi bu karta bakarak kutlama dedim ama kupa dokuzusu zaten tatmin olmaktır. Yani sizi bugüne kadar tatmin etmeyen şeyler vardı ya, yoran, işte karşılığını alamadınız. Siz, öyle bir teklif gelecek ki sizi tatmin edecek bir teklif bu. Tatmin olacaksınız. Kafanıza yatacak. İşle de ilgili olsa, aşkla da ilgili olsa, neyle ilgili olursa olsun kafanıza yatacak, tatmin olacağınız bir şey. Olduğu için zaten kabul ediyorsunuz. Şurada bir ikileme düşüyorsunuz ama sonra kabul ediyorsunuz bunu. Çünkü mantıklı, yani sezgisel bir karar veriyorsunuz çünkü. Sezgilerinize güvendiğiniz zaman zaten hep ne diyoruz? O sizi en doğru yere götürür. Şimdi bu arada şu da dikkatimi çekti. Bakın burada yine organizasyon diyor. Siz aynı zamanda böyle organizasyonla ilgili bir şey, iş de yapacak olabilirsiniz. Ya da bir, hani şurada dedim ya, böyle bir işte olsun, mesela iş konuşuyorsak işte bir mevki yükselmek, bir yerde yönetici olmak, bunu hak ettiğini düşünmek. Demiştik ya, işte bunun için çok çabalamışsınız. İşte sanki bu olacak arkadaşlar. Liderlik, yöneticilik, imparator kartı. Yani bir yeri yönetmek, bir organizasyon yapmak ya da organizasyonla ilgili bir iş, bir topluluğu yönetmek. Artık kendinize göre alın lütfen. Eğer bu bir ilişki ise de kontrolün ve gücün sizde olduğu, ama bunu dişil enerjinizle yaptığınız bir ilişki. Yani kontrol ediyormuş gibi görünmeyen ama kontrolün de tamamen sizde olduğu bir enerjiden bahsediyorum. Ne demek istediğimizi siz çok iyi anladınız arkadaşlar. Siz anladınız. Evet, güzel, benim de çok hoşuma gitti bu. Sessizce yönetmek, sakinlikle yönetmek ya da gerçekten yönetmek. Yani tatmin olacağınız bir teklif geliyor arkadaşlar yakın gelecekte. Hemen şöyle Rumi kartımızda şu geçen ilk desteği göstermiştim. Size de bir göstermek istiyorum tekrar. Bunu soran arkadaşlarım olmuş. Fatoş Ayvaz'ın Aşk Oyunu Stratejileri diye küçük bir kitapçık bu arkadaşlar. Şöyle bir daha gösterelim. Evet, bakalım. Şöyle rastgele bir sayfa. Evet. Rumi ile size mesajı nedir? Bilerek özlem yarat. Bu mesaj bu arada aşkla ilgili arkadaşlar. Bilerek özlem yarat diyor. Hemen okuyorum. Çiftlerde ilişki bıkkınlığına karşı özlem yaratacak küçük ayrıntılar ilişkiye her zaman iyi gelir. Bak sen. Şimdi ne dedik? Dişil enerji. Bakın arkadaşlar. Dişil enerjinizin çok baskın olduğu bir dönemdesiniz. Özellikle bayan olun erkek olun fark etmez. Özellikle bayan arkadaşlarım için söylüyorum. Burada dişil enerji diyoruz falan ama erkek dinleyicilerim de lütfen hani kendine göre alsın. İlişki bıkkınlığına karşı özlem yaratacak küçük ayrıntılar diyor. Bunu zaten
dişil enerjisini sağlıklı kullanabilen bir birey yapar. Ve diyor ki bunu yap. Bilerek özlem yarat. Bilerek. Eğer siz hayatınızda biri varsa ve bu kişiyi gerçekten böyle ilginizle, fedakarlığınızla, anne rolünüzde çok sıktıysanız bundan vazgeçin. Biraz geri çekilin. Özlem yaratın diyor. Bu iyi gelecektir. Şundan korkmayın. Ya kaybedersem, ya ben geri çekildiğimde giderse, o bensiz yapamaz ki. Hani dedim ya şurada, işte bu kadar emek verdim, bu emeklerim boşa mı gidecek? İşte size mesela siz anne gibi, o çocuk gibi böyle ilişkide işte o bensiz yapamaz ki, tamam geri çekileyim biraz kendimi özeteyim ama üşümüş müdür, acıkmış mıdır arkadaşlar? Oo yani. Yani bu kafadan çıkın diyor. Ben kendimce tercüme ediyorum. Biraz özlem yarat, biraz geri çekil, biraz dişil enerjide kal. Bakalım neler olacak. İşte o zaman hani az önce dedim ya, sessizce yönetmek. İşte o zaman arkadaşlar ipleri elinize alıp, bu arada kötü bir şeyden bahsetmiyorum. İlişkiyi dişil enerji zaten yönlendirir. Bu olması gereken bir şeydir. Burada ipleri elinize, dizginleri alın, vurun kamçıyı falan demiyoruz yani. Sağlıklı bir ilişki yaşanması için neler yapılabilir onu konuşuyoruz zaten yani. O yüzden bunu biraz özlem yaratmak, biraz geri çekilmek, biraz dişil enerjide kalmak, gizem yaratmak. Bakın zaten Azize burada gizem demektir. Yani bu şekilde de yapabilirsin. Biraz gizem yaratmak, biraz sessiz olmak, biraz karşı tarafı merak ettirmek. Lütfen, yani bu ilişkiyi canlandıracaktır diyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Daha sağlıklı ilişkiler yaşamak için. Harika bir açılımdı. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Açılım hepinize, beni dinleyen herkese şifa olsun. Abone olup beğenirseniz videolarımı daha da tabii ki mutlu olurum. Yapmak zorunda değilsiniz elbette ama yaptığınız zaman daha da beni motive ediyorsunuz. Böyle daha farklı içerikler üretmek için motive oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, aşkla kalın. Like and subscribe.